Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Funda. Bugün size bu görmüş olduğunuz çok ünlü bir markaya ait çantanın yapılışı videosunu sizinle paylaşacağım. Çantanın şu sap kısmını ben kendim yaptım. Şöyle göstereyim. Videonun içerisinde bunun yapılışı da var. Şey olarak, aksesuar olarak gerçek hakiki deri kullandım. Şöyle bir şey var ama bunu birazdan size göstereceğim. Arkadaşlar, çantamın yapılışına geçmeden önce şu bilgiyi vermek istiyorum. Yaptığım bütün çalışmaların, videoların son zamanlardaki solak arkadaşlarım için düzenlenmiş halleri de var. Onları kanalımdan bulabilirsiniz. Etrafınızda solak arkadaşlarınız varsa onlarla bu bilgiyi paylaşabilirsiniz. Bu çantamı yaparken 2 tane ip kullandım arkadaşlar. 2 makara ip kullandım. Ve şöyle bir charm yaptım arkadaşlar. Bunu görmeniz lazım ya. Şunu ben bir çıkartayım da size göstereyim. Böyle bir şey yok yani. Bu bu minnoş, bu ablasının minyatürü. Çok tatlı. Bunu da ayrı bir video olarak paylaşmayı düşünüyorum sizinle. Arkadaşlar şimdi ben videoları çekerken bazen hızlanıyor olabilirim veya benim anlatış ritmim size hızlı geliyor olabilir veya tam tersi yavaş geliyor olabilir. Videolarımı izlerken o yüzden kendi ritminize göre ayarlar kısmından yavaşlatıp hızlandırabilirsiniz videolarımı. O şekilde takip ederseniz daha kolay yapacaksınızdır. Ben tüm detayları vermeye çalışıyorum ama kafanıza takılan şeyler olursa bunları benimle bana yorumlarda sorabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz biçimde abone olabilirsiniz. Ama kanalımın büyümesine destek olmak adına da üyelik sistemi açıldı kanalımda. Oradan da destek olabilirsiniz kanalıma. Eğer ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa yaptığım çalışmaları onlarla videolarımı paylaşabilirsiniz. Yani mümkün olduğunca bu tür şeylerle bana destek olabilirsiniz. Beğeni, kaydetme vesaire. Bu anlamda da bana destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum ve çantamın yapımına başlıyorum. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, ben şimdi çantamı yapmaya başlamadan önce size malzemelerimi bir göstermek istiyorum. Bunların içerisinde olmazsa olmazlar var. Ayrıca opsiyonel olanlar var. Olmazsa olmaz ipim tabii ki. Bu çalışmada Milano Raffia'nın kaç numaraydı bu? 36 numara. Şöyle göstereyim, biraz canı çıkmış ipimin ama 36 numaralı ipini kullanacağım. Şimdi bu olmazsa olmazım. Tığlarım olmazsa olmazım. Onun haricindeki her şey estetiğini sağlamak için daha güzel, daha üst seviye bir görüntü elde etmek için kullanacağım malzemeler. Mesela çantamı yaptım. Ben kendi ipinden sap da yapabilirim ama ben burada deri bir sap kullanacağım. Hakiki deri çok da güzel. Bunu nereden aldığımı merak edenler olursa bana sorabilirler. Burada şimdi reklam olmasın. Bunu şimdi şu kısmı birbirinden ayrılıyor arkadaşlar. Yani şunu çantaya dikeceğim. Ben bunu alırken yedeğini de aldım. Yani bu yedeği başka çantalarda da takıp şunu taşınabilir şekilde kullanacağım. Anlatabildiğimi bilmiyorum. Yani şu çanta sapımı birkaç çantada kullanabileceğim. Çünkü her çanta için gerçek deri sap almak biraz ekonomik olarak kişiyi zorlayabilecek durumda. Şunu dikebilirim çantama. Eğer bunu dikmezsem şöyle halkalar kullanacağım. Yaylı halka. Bu da dediğim gibi opsiyonel. Bunu kullanırsam buna ihtiyacım kalmayacak. Şöyle şeylerim var benim. Kancalarım var. Boncuklu sap yapacağım çantamı. Çünkü yaptığım çantanın orijinalinde boncuklu sapı da var. Onu yaparken bunları kullanacağım. Şöyle daha önceden bende var olan boncuklarım vardı. Şöyle silindirlerim var. Yuvarlaklarım var. Küçüklü, büyüklü. Şöyle birkaç tane de renkli aldım ben. Belki kullanırım. Pek zannetmiyorum ama belki kullanırım diye şöyle boncuklar aldım. Ahşap boncuk bunlar. Şöyle bir büzgüye ihtiyacım var. Büzgü kullanacağım çantamdan. Ve şöyle bir mumlu ip kullanacağım. Bu mumlu ipi de şu boncuklu çanta sapımı yaparken kullanacağım. Benim elimde vardı bu. Mumlu koton ip deniliyor buna. Bu yani çok sağlam bir ip. Eğer böyle bir ipiniz yoksa şey de kullanabilirsiniz. Koton ip de kullanabilirsiniz. Ben de bu vardı. Bunu kullanacağım. Yani olmazsa olmaz bir şey değil.
Tabii ki her şeyden önce bunlar da olmazsa olmaz değil. Ama eğer benim yaptığım gibi bir çanta elde etmek istiyorsanız benim kullandığım malzemeler bunlar. İstediğinizi kullanırsınız, istemediğinizi eleyebilirsiniz arkadaşlar. Makasa, işte tığa ihtiyacım var. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar bu çalışmada ben Milano Rafya'nın 36 numaralı ipini kullanacağım. Şöyle çok güzel bir kese kağıdı rengi. Doğal rafya rengi. Çok güzel. 2 kat kullanacağım. Ben bu makaramı bir iki gün öncesinde açtım. Biraz böyle kendini bulmasını sağlamak adına. Kendi kendine rafya ipim kendini biraz saldı, gevşetti. 2 kat kullanacağım. O zaman tığ olarak da 4 milimetre tulip marka tığ kullanacağım. Arkadaşlar ben ipimi 2 kat kullanacağım ve çantamın tabanı benim 35 santim olmasını istiyorum. O yüzden ben 35 santimlik zincir çekiyorum. Ama şöyle bir 40 santim çekeceğim. Çünkü ördükçe örgüde, zincirde kendini biraz topluyor. Ben sonrasında eğer fazlalık gelirse onu sökmeyi planlıyorum. Şimdi sayarak gidiyorum. Baştan yapalım. Bir tane kilit düğümü atıyorum. Şöyle. Sonrasında da zincirime başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet arkadaşlar ben 60 zincir çektim. Şöyle hemen bir ölçelim. 60 zincir kaç santim yapıyor? Şöyle tutalım bakalım. 42 santim zincir çekmiş oldum. Ben biraz fazla çektim. Çünkü dediğim gibi ördükçe toparlanıyor. Zincir toplanıyor. Tekrar geri sökmektense, kısa olup da geri sökmektense şu uçta kalan kısmı sökmeyi tercih ediyorum. Şimdi zincirimi şöyle arkaya, burası önde başak başak görünen yerleri şöyle arkasını çeviriyorum ve şu arkadaki çizgileri görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şunlar. Daha ince bir tığla göstereyim ben size. Şunlar. Sık iğnelerimi şunların içerisine yapacağım. Şunları. Şu çizgileri görüyorsunuz değil mi? Örgümü, sık iğnelerimi onların içerisine yapacağım. Evet, başlıyorum. Sonra bir sonraki çizgimi yapıyorum. Bu şekilde yapmamın sebebi şu kısmın daha düzgün, daha güzel durmasını sağlamak. O yüzden bu yöntemi kullanıyorum. Ayrıca bu yaptığım çanta tabanı normalde kanalımda de var. Dönerek yapılan çanta tabanı var, dikdörtgen, sık iğneyle. Trabzanla yapılan da var. Bu sefer ben farklı bir yöntem kullanacağım. Bunu yaptığım zaman çantamın tabanına herhangi bir sertleşmesi için herhangi bir uygulama yapmayacağım. Yani keçe koymayacağım veya iki kat yapmayacağım gibi. Bu yöntemle yaptığım zaman çantamın tabanı gayet tok bir taban olacak. Şimdi ben bunu bu şekilde örerek gösterdiğim gibi bu çizgilerin içerisine sık iğnelerimi yaparak İstediğim ölçü olan 35 santimi elde edene kadar öreceğim arkadaşlar. Evet, bu şekilde örüyorum. Evet arkadaşlar, ben şimdi bu ördüğüm sık iğneyi ölçtüm. Burası tam 35 santim geldi. Geriye benim 3 tane zincirim kaldı. Yani demek ki 57 santim 57 zincir çekseydim bu zincirin benim için yeterli olacaktı. Şimdi ben size başta söyledim ya tamamen sökmektense şu arta kalan kısmı sökerim diye. Bakın şuradan hemen kesiyorum örgümü. Burayı göstereceğim size nasıl yapıldığını. Şöyle söküyorum örgümü. Evet. Böyle. Şimdi örerken de kenarlarını örerken bunu arada saklayacağım. Tamam. Yani 57 zincir çektiğiniz zaman tabi bu kişinin el sıkılığına, ipinin kalınlığına, tığının inceliğine, kalınlığına göre değişir. O yüzden zincir sayılarından ziyade ölçülerdir önemli olan. Ben burada 35 santimlik bir çanta yapacağım için bu iple, bu tığla ve benim elimin kalınlığıyla, inceliğiyle 57 zincir benim için yeterli. Şimdi bir zincir çekiyorum.
ve örgümü arkaya çeviriyorum. Arkadaşlar burada yine sık iğne yapacağım ama sık iğnemi şu şekilde şuraya batarak değil, şuralara batarak değil, şu başaklarımın arkasına batarak yapacağım. Arka ilmeklerine batarak yapacağım. Şuralara. Evet. Bu sıramın sonuna kadar bu şekilde yaparak, sık iğne yaparak tamamlayıp geliyorum. Evet. Dediğim gibi şu başakların nerede? Şu başakların arka kanatlarına, bana bakan değil, bana bakan kanadı değil, arka taraflarına yapıyorum sık iğnemi. Evet, bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum ve bu sırada, burası benim örgümün arka sırası, burada ilmek kaydırma yapıyorum. Sık iğne değil, ilmek kaydırma yapıyorum sıramın sonuna kadar. İlmek kaydırmayı da biliyorsunuz. Batıyorum, çekiyorum ve bunun içinden geçiriyorum. Battım, çektim, içinden geçirdim. Evet arkadaşlar, ilmek kaydırma yaparak sıramın sonuna kadar örüp geri geliyorum. Evet, bu şekilde örüp geliyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Tamamen ilmek kaydırma yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum ve örgümü geri çeviriyorum. Bakın önümde şimdi şöyle başaklar var, görüyor musunuz? Bu başakların ortalarına batacağım. Şöyle. Şuraya batıyorum. Çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Batıyorum ortasına. Çekiyorum. Bakın. Başaklarım, sık iğnelerim başak gibi görünüyor. İri başaklar halinde görünüyor. Bu gayet güzel bir görüntü oluyor sık iğnede. Evet, buradan geçiriyorum. Arkadan da şöyle ortasından çıkartıyorum. Bunu böyle çok sıkı sıkı yapmayalım. Başaklarımız belirgin olsun. Evet, bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Şimdi yine şöyle göstereyim bu arada. Yine bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum ve bu sıraya ilmek kaydırma yapıyorum. Bu aslında bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir sıra öreceğim, bir sıra ilmek kaydıracağım. Örgümün arka kısmında ilmek kaydırma yapacağım. Ön kısımda da başaklarımın içerisine sık iğnelerimin ortasına yaparak başak şeklini vereceğim. Evet, burayı da tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi yine bir zincirimi çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Bakın şu başaklarımın içerisine bu sefer yine sık iğnelerimi yapıyorum. Bir saniye şöyle. Şuralara. Buradan batırıyorum, şuradan çıkartıyorum ve sık iğnelerimi bu şekilde yapıyorum. Şimdi ben taban ölçümün genişliği 35 santim olacak. Yani şu eni 35 santim olacak. Yüksekliği değil demeyeyim, şöyle taban genişliği de 16 santim olacak. Çünkü yaptığım çantanın orijinalinin büyük boyu bu ölçüde. Ben de bu ölçüde yapacağım. Şimdi ben bunu 8 santim kadar örüp sonra bu taraftan devam edeceğim. Yapacağım şey tamamen bu. Bir taraftan ilmek kaydıracağım. Bir taraftan da bu şekilde başakların ortasına batarak örgümü tamamlayacağım.
Ben şimdi bu şekilde 8 santim olana kadar örüp geri geliyorum. Şöyle de göstereyim bir yandan. Bakın çok güzel bir görüntü oluyor. Hem de çok sert. Yani taban için çok uygun. Yapıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar, ben şimdi tabanımı belli bir ölçüye getirdim. Şimdi size bunu ölçeceğim. Ben bunu size sanırım 16 santim dedim ama ben tekrar baktım. Çantanın orijinal tabanın ölçüsü 13 santim. O yüzden 13 santim yapacağım. Burası da 6,5 santim oldu. Şimdi ben diğer kısımdan örgümü devam edeceğim. Şimdi burayı şöyle son şeyi beraber yapalım yine. Ve bir tane böyle zincir çekip ipimi şöyle uzunca kesiyorum. Sonrasında saklarken vesaire işimi kolaylaştırıyor. Hiçbir zaman böyle kısacık şeyler yapmıyorum. Kesmeler yapmıyorum arkadaşlar. Ben şimdi şöyle hemen şuradaki ilk sık iğnemin karşısından, bakın buradan batıyorum. Şu ipimi de şöyle arkaya atıp bir zincir çekiyorum ve şunun içerisine hemen bir sık iğne yapıyorum. Tersten yapıyorum, farkındasınız değil mi? Yani şuradan ben örgümü bitirdim. Şimdi bunu bu tarafa doğru öreceğim. Şöyle ilkinin içerisine batıyorum. Çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Sonra buraya batıyorum. Bir sonraki başağımın içerisine batıyorum. Çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bu arada şu iplerimi de saklıyorum. Batıyorum. Çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Aynı şu tarafta yaptığım işlemleri burada da devam ediyorum. Bu sırayı bitirdikten sonra geri dönerken yine ilmek kaydırma yapacağım ve yine her sık iğnemin içerisine bir sık iğne yapacağım ve başak şekli olacak. Evet, ortasına batacağım ve başak şeklini elde etmiş olacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu tarafta toplamda 2, 4, 6, 8 sıra başağım oldu arkadaşlar. Şöyle. Şimdi de bu tarafa doğru başaklarımı yükselteceğim. Bu sırayı böyle tamamladıktan sonra geri dönerken ilmek kaydırma yapacağım. Tekrar öne döneceğim. Buraya tekrar alttaki başaklarımın içlerine batarak, şu ortalarına batarak yine sık iğnelerimi, başaklarımı yapıp tamamlayacağım. Toplamda da 13 santim olunca tabanımı tamamlayıp gövde kısmına geçeceğim. Ben şimdi oraya kadar yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bitirdim ben tabanımı. Bu taraftan 8 sıra, bu taraftan 8 sıra başaklarımı yaptım. Şimdi bunun etrafını birer sıra sık iğne ile döneceğim. Bunu da nasıl yapacağım? Bir zincir çekiyorum. Şöyle hemen şuraya batıyorum. Sonra geliyorum, buraya batıyorum. Geliyorum, buraya batıyorum. Her boşluğun içerisine birer sık iğne yapıyorum burada. Ve çantamın tamamını bu şekilde her boşluğa bir sık iğne yaparak döneceğim. Yani buraya geldiğim zaman zaten burada şeyler belli, sık iğneler belli. Hepsinin üzerine birer sık iğne yapıp dört köşesini de tamamlayıp geliyorum çantamın. Evet arkadaşlar, şimdi ben tamamen tamamladım sıramın sonunu. Ölçüyorum, 36 santimetre genişliği, 13 santimde şu uzunluğu, yüksekliği. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bu etrafına sık iğne dönerken köşelerime 3'er tane sık iğne yaptım her köşeme. Şimdi sonuncuyu da birlikte yapacağız. Başlarken şu son boşluğumun içerisine ben bir tane zaten sık iğne yapmıştım. Şimdi aynı yere iki tane sık iğne yapıyorum ve böylelikle burada 3 tane sık iğne olmuş oluyor. Şimdi hemen bu baştaki sık iğnemin tepesine ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum ve sıramı tamamlamış oluyorum.
Şimdi bundan sonraki süreci ben şeyle yapacağım. Tek kat iple yapacağım. O yüzden de tığımı değiştiriyorum. 4 milimetre ile örüyordum. 3 milimetre tığa geçiyorum. Evet, ben şimdi diğer kat ipimi kestim. Şöyle ipimi biraz esnetiyorum. Şöyle tutuyorum parmağımla. Şöyle geri çeviriyorum ve bırakmıyorum. Parmağımla hala tuttuğum şekilde duruyor. Sonra şu hemen önümdeki boşluğa batıyorum. Daha doğrusu ilmeğimin olduğu boşluğa batıyorum. Yine bırakmıyorum. Şu baş parmağıma dikkat edin. Bir çekiyorum. İkinciyi çekiyorum. Böylelikle zincir çekmeden trabzan yapmış oluyorum. Burayı bir daha göstereceğim size. İpimi esnetiyorum. Tutuyorum. Şöyle arkasından çeviriyorum. Batıyorum. Bunu hiç bırakmıyorum. Çektim. Bir ve iki defa da çekiyorum ve trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Bir milis alıyorum. Şimdi şu an trabzanım şu boşluğa ait. Bir boşluk bırakıyorum. İkincisine trabzanımı yapıyorum. Sonra yine bir iki zincir çekiyorum. Boşluk bırakıyorum. İkinci boşluğuma trabzanımı yapıyorum. Yine iki zincir çekiyorum. Bir iki. Yine bir boşluk bırakarak trabzanımı yapıyorum. Bunu tabanımı tamamen çevreleyecek şekilde bu şekilde devam ediyorum. İki zincir çekiyorum, bir boşluk bırakıyorum ve trabzanımı yapıyorum. Hatta şu köşeye kadar beraber yapalım. 1 2 1 2 1 2. Evet, köşeme geldim. Yine iki zincir çekiyorum ve bir boşluk bırakıp ikincisine batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu çanta tabanımı bu şekilde dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna kadar yaptım ben şöyle. Şimdi son birleştirmeyi yapıyorum. Yine bir iki zincir çekiyorum. Şöyle bakın, bu benim şeyimdi zaten, biraz evvel yaptığım trabzanımdı. Hemen onun şu üst kısmına ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Sonra ipimi biraz esnetip şöyle ortaya doğru da bir ilmek kaydırıyorum. Ve yine ipimi esnetiyorum. Çeviriyorum. Buraya batıyorum. Bir, iki defa da çekiyorum. Trabzanımı yaptım. Şimdi yine bir, iki zincir çekiyorum. Bu sefer geliyorum. Şöyle ortalarına batıyorum bunların. Bir, iki. Ortaya batıyorum. Bundan sonrası hep bu şekilde gidecek. Yine bir sıra daha birlikte öreceğiz. Birleştirmeyi yapacağız. Sonrasında ben bağımsız olarak devam edeceğim. 1 2. Evet, şöyle göstereyim. Bu ışık niye böyle parladı? Evet, bu şekilde tamamlayıp geliyorum bir sıra daha. Evet arkadaşlar, ben şimdi çantamın file kısmını istediğim ölçüye getirdim. Hemen ölçerek size gösteriyorum. Şöyle 16,5-17 santim oldu. Şimdi ben file kısmını bitireceğim çantamın ve artık sık iğne kısmına geçeceğim. Şimdi şu son birleştirmeyi beraber yapalım. Şimdi arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum ve hemen ilmeğimi kaydırıp birleştirdiğim yere batıyorum ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Sonra boşluğa bir sık iğne, şu trabzanlarımın tepesine birer sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım. Bir boşluğa, bir direğe, direk dediğim trabzan,
Bir boşluk, bir trabzan, bir boşluk, bir trabzan, bir boşluk, bir trabzan. Trabzanı yaparken de şöyle şeyli batalım, düzgün bir şekilde batalım ki ilmek bölünmesin. Bunu bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar örüp geri geliyorum. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. En son şu orta noktaya da sık iğnemi yaptım. Şimdi ilmek kaydırma yaparak hemen buraya birleştirmemi yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum ve hemen buraya değil önümdekine ilmek kaydırma yapıyorum. Bu sırayı sadece ilmek kaydırma yapacağım. Sık iğne değil. İlmek kaydırma yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet. Bu şekilde yaparak sıramı tamamlayıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şimdi yine ilmek kaydırma yaparak birleştirmemi yapıyorum. Başlangıç yerime. Sonra bir zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar şu aşağıdaki sık iğnelerimin içerisine batacağım ben. Sık iğnelerimin içerisine sık iğne yapacağım. Yani şuradan gireceğim. Girişi şöyle başağımın ortasından gireceğim ve şöyle arkadan çıkartacağım. Ve buraya sık iğne yapacağım. Sonra bir sonrakine bakın şöyle şuradan gireceğim. Şu an size gösteriyorum diye bu kadar zor oluyor. Normalde böyle zor değil. Bakın ortadan girdim. Şöyle arkadan çıktım. Bu şekilde sık iğneler yapacağım. Böyle yaptığım zaman aynı tabanda yaptığım gibi daha güzel bir estetik görüntülü sık iğne oluyor. Böyle başak model bir sık iğne oluyor. Evet, bu sırayı bu şekilde yapacağım. Üst sırada yine ilmek kaydırma yapacağım. Sonra üst sıraya çıkınca yine aynı bu işlemi bir döngü halinde tekrar edeceğiz. Evet. Ben şimdi bu sırayı bitiriyorum. Şöyle göstereyim. Bu sırayı bu şekilde bitiriyorum. Üst sıraya ilmek kaydırma yapacağım. Sonra yine aynı işlemi, bu işlemi tekrar edeceğim. Döngü halinde devam edeceğiz. Bir tane daha beraber yapalım. Bakın şurası alttaki sık iğnenin ortasından giriyorum. Şöyle arkadan çıkartıyorum. Şöyle. Evet. Bunu istediğim ölçüye kadar örüp bu şekilde geleceğim. Evet arkadaşlar, ben istediğim sıraya kadar ördüm. Şimdi bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra sık iğne yaptım başak modeliyle. Her sık iğnenin arasına ilmek kaydırma yaptım. Şimdi yine ilmek kaydırmayla birleştirdim ve bir zincir çekiyorum. 2 zincir çekiyorum ve bir mülüs alıp hemen önümdeki sık iğnenin içerisine bir trabzan yapıyorum. Bu sırayı trabzan sırası yapıyorum arkadaşlar. Her sık iğnenin tepesine bir sık trabzan yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi buraya 2 zincir çekmiştim. Buraya ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir saniye. Ve bu sırayı ilmek kaydırma yaparak tamamlıyorum. Sonraki sırayı aynı aşağıki kısımda yaptığımız gibi, burada yaptığımız gibi sık iğneler yapacağım. Başak şeklinde sık iğneler yapacağım. Yani şuranın tekrarını yapacağım. İstediğim ölçüye gelene kadar. Evet, sıramın sonuna geldim. Burada yine ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum ve hemen önümdeki boşluğa sık iğne yapıyorum. Her boşluğa araya yapıyorum arkadaşlar burada sık iğnelerimi. Her araya bir sık iğne yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra bir üst sırada ilmek kaydırma yapacağım. Sonra
Bir sonraki sırada yine sık iğne yaparak devam edeceğim. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Ben artık bundan sonrasını size göstermeyeceğim. Buraya ilmek kaydırma yapacağım. Sonraki sırada sık iğnelerimi şu başaklarımın ortasına yapacağım. Tıpkı burada yaptığım gibi. Ben tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi son sık iğnemi yapıyorum. Şöyle ipimi şöyle kesiyorum ve şöyle çekiyorum. Burada birleştirirken ilmek kaydırma yapmayacağım. Bunu dikerek birleştireceğim. Onu hatta beraber yapalım şimdi. Şimdi şöyle yakından göstereyim size. Bakın ipim şu an şu şekilde. Geliyorum şunun altından, şu başağımın altından iğnemi geçiriyorum. İpimi de bölmeden geçirmeye çalışıyorum. Sonra alıyorum bu ipi. Aynı bunların şeklini taklit ediyorum arkadaşlar. Bakın bunu alıp şunun arasından geçireceğim şöyle. Ve arkaya alacağım iğnemi. Bakın hiç birleştirme olduğu belli olmuyor böyle yaptığım zaman. Sonra çantamın iç kısmından da şöyle gezdirerek, pardon, girdiğim yerden geri çıkmışım. Şöyle gezdiriyorum. Şöyle bir düğüm atıyorum. Ve bu şekilde gezdirerek birleştiriyorum. Evet. Şimdi bir bakalım. Bunu sonra yine biraz daha saklarım ben. Şöyle bir ölçelim kaç santimlik oldu çantamız. Şimdi şu dipten baktığım zaman, dipten itibaren yükseklik olarak çantam 25 santim civarına denk geldi. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi ben bunun içine astarlama da yapacağım arkadaşlar. Astarlayacağım çantamı ama şimdi değil, daha sonra. Şimdi aksesuarlarını artık takmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, ben şimdi başta da gösterdiğim gibi bu deri sapımı kullanacağım. Deri sapımın şuraları zaten çıkıyor. Şurası ve şurası birbirinden ayrılıyor. Bu benim işimi de kolaylaştırıyor. Şimdi bunu kenara alıyorum ben. Şöyle. Şimdi çantamın şu tam kenar ortalarına şu şekilde şeylerimi dikeceğim. Şu birit mi ne deniliyor bilmiyorum. Bu yani tutamak diyeyim artık. Bunları şöyle tam orta noktasına gelecek şekilde buraya ve tam karşısına dikeceğim. Dikerken yine iğnemi ve çantamın kendi ipini kullanacağım. Ben şimdi onları dikip geleyim, olur mu? Burada şimdi yani zor bir şey değil göstermesi. Sadece yerini ayarlaması önemli. Yani şöyle orta noktasını bulup ona göre dikmemiz gerekiyor. Şöyle mesela 2, 4, 6, 8. 8 tane boşluğum var. Bunun işte dördüncüsünü alacağım. Orta noktasını bulacağım ve oraya şu şekilde dikeceğim. Dikerken şu deliklerimin kapanmamasına dikkat edeceğim. Çünkü buradan ben birazdan büzgümü geçireceğim. Tamam. Dikip geliyorum. Şimdi ben bu kenarın orta noktasını buldum. Şöyle ipimi buradan taktım. Şöyle dikmeye başlıyorum. Dikerken düz olmasına dikkat ediyorum.
Evet, yani kameradan çıkmadan dikmeye çalışmak da biraz zor. Ama şöyle en azından şeyi göstereyim. Ne yönde dikeceğimizi göstereyim de. Evet, aynı yerden tekrar çıkıyorum. Ve bunu yaparken arkadaşlar şu iplerimin de düzgün olmasına dikkat edeceğim, tamam mı? Şu içerideki fazlalıkları alayım. Sonra bir sonrakine batıyorum. Sonra şu delikten çıkacağım. Hemen hizasındaki şeyden iğnemi geçiriyorum. Sık iğnenin içerisinden. Bir saniye, şu esmiş. Mesela şunları düzeltelim, tamam mı? Bu böyle durursa bu çirkin olur. Bunu düzeltmem gerekiyor. Nasıl yapacağım? Yaptım. Sonra tekrar buraya batıyorum. Evet. Şu pek hoşuma gitmedi gibi de. Evet. Yani bu şekilde ben bunu da düzelteceğim, söküp size de göstermek için bu şekilde yaptım. Şimdi ben burayı da düzelteceğim. Bu görüntü hoşuma gitmedi ama dediğim gibi yani hem çekip hem de o koordinasyonu sağlamak zor. Bu şekilde dikeceğim bunu. Aynı şekilde karşı tarafı da dikeceğim. Sonra çanta sapını takıp geleceğim. Evet arkadaşlar, ben şeyleri diktim. Kulplarını diktim. Şimdi sapımı takabilirim. Şimdi boncuklu olan sapını yapacağım. Arkadaşlar, yapacağım boncuklu çanta sapı ünlü bir markaya ait olan bir çanta sapı. Bunun için de şöyle mumlu koton ip kullanacağım. Şöyle yaylı kancalardan kullanacağım. Şöyle 2 tane büyük kahverengi, 2 küçük kahve, 2 doğal ahşap renginde, 2 tane yeşil boncuk kullanacağım. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Bu İpimi ben 4 kat kullanacağım. Çünkü arada bir makrome örgüsü de yapacağım. Şimdi bunu ben şöyle takribi her katı 1,5 metre olacak şekilde 4'e katlıyorum. İki, 3 ve 4. Ve ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar, ipimi ben şöyle 4 kat yaptım. İki bir tarafta, iki bir tarafta ipim var. Şimdi şöyle şuradan geçireceğim bu ipimin 2 katını. Orta noktayı da kaydırmak istemiyorum. O yüzden de bırakmayacağım elimden. Şöyle çektim. Bakalım ortada mıyım? Yine evet, orta noktamı koruyorum. Şimdi şu 2 katımı şöyle alıyorum. Şöyle katlıyorum. Dur, şöyle görüntüyü bozmasın. Bakın, bu düz çıkıyor. Şunu şöyle katlıyorum. Ve şu şekilde dolamaya başlıyorum. Şu ikisinin çevresinden bu ipimi doluyorum. Bir tur. İki tur. Ve 3 tur. Size çekeyim de düzelteyim.
3 tur yapıyorum ve çekiyorum. Bir oradan, bir buradan. Bakın şöyle bir düğüm atmış oldum buna. Sonra şu büyük olan boncuğumu alıyorum. Bakalım eğer oradan aşağı akmazsa herhangi bir düğüm atmayacağım. Ama akarsa buraya evet düğüm atmam gerekiyor. Çünkü bu boncuğumun buradan aşağıya akmaması gerekiyor. Şöyle şuraya biraz irice bir düğüm atacağım. 2 katlı. Ki boncuğum aşağıya akıp gitmesin. Evet. Şimdi tekrar bir deneyeyim. Evet. Böyle gayet güzel oldu. Şimdi bir tane yeşil renk boncuk takıyorum. Şöyle silindir şeklinde uzun ahşap yeşil boncuk takıyorum. Sonra bir tane şu ahşap renkten bir orijinaline bakayım neydi hatırlamıyorum şimdi. Evet, orijinalinde sırada açık renk olan var. Onu takıyorum. Ve şu kahverengi olanı takıyorum. Tığla tek tek geçireceğim. Çünkü bunun deliği biraz küçükmüş. Evet. Şimdi bunu bu şekilde geçirdim. Şuraya yine akmaması için bir düğüm atıyorum. Ve yaparken şu iplerimi düzeltiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar düğümümü attım. Şu başta 4 katlı. Kızım sallama masayı. Masayı sallama. Şurası da kesiyorum. Artık her biri 4 ayrı parça olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakacağım. Şimdi benim şurada attığım düğümden dolayı iki tanesi uzun, iki tanesi kısa bu örgülerimin. İpimin. Bu kısa olan ipim ortada kalacak. Ben makrome örgümü şu uzun olanlarla yapacağım. Tamam mı? Nasıl yapacağım? Az kaldır kızım yukarı şeyi. Bakın şimdi. Şunu sağ sol demeyeceğim çünkü solak arkadaşlarım da izleyeceği zaman kafaları karışsın istemiyorum. Aynı benim tuttuğum gibi. Bunu şöyle bir D harfi yapıyorum burada. Sonra bu taraftakini alıyorum. Şöyle şunu bakın şuradan geçiriyorum. Şöyle alttan dolayıp bu D'nin içinden geçiriyorum. Tut kızım. Sonra bu iki ipi sıkıyorum. Sonra aynı D'yi bu tarafta yapıyorum. Kaldır kızım az. Kaldır görünsün. Bakın D'yi yaptım. Biraz şöyle gel. D'yi yaptım. İpimin üstünden. Şunu bu ipimin üzerinden geçiriyorum. Şöyle alttan geçirip D'nin içinden çekiyorum. Şimdi yine bu tarafta yapıyorum D'mi. Bu ipimi. Kızım az yardımcı olur musun? D'yi yaptım. Şu ipi üstten geçiriyorum. Şöyle D'nin alttan içinden geçirip çekiyorum. Ve sıkıyorum. Şimdi bu taraftan D yapıyorum. Bunu buradan alıyorum. Böyle alttan geçirip kızım yavrucuğum durur musun? Şöyle alttan geçiriyorum. Buradan çekiyorum. D'yi bir o taraftan bir bu taraftan yapıyorum. Şöyle. Evet. Bunu istediğim ölçüye gelene kadar bu şekilde yapacağım ve sonrası aynı bu simetriğini karşıya da yapacağım boncuğumu.
Evet, ben bunu tamamlayıp geliyorum. Evet, ben şöyle ölçeyim bir. Kaç santimlik? 20 santimlik, hatta bir tane daha öreyim. 20 santimlik makrome örgümü yaptım. Şimdi buna bir düğüm atıyorum. Ve yine tam olarak bunun simetrisi şeklinde boncuklarımı takıyorum. Ne vardı burada? İç tarafta kahverengi küçük boncuğum var. Ardından şu ahşap rengi boncuğum var. Yeşil boncuğum var. Tırnağım kırıldı. Ve en sonda büyük ahşap boncuğumu takıyorum. Ve bir düğüm atıyorum. Evet, 2 tane dolayarak düğümümü attım. Şimdi şu ortadaki 2 tanesini kesiyorum. Şöyle tam dipten kesiyorum, görünmeyecek şekilde. Sonra şimdi bunu, ipimi şu kancamdan geçiriyorum. Şurayı kısa tutacağım arkadaşlar. Şöyle yapıyorum, bakın. İpimi şöyle geçiriyorum. Katlıyorum. Kısa tutmam gerekiyor çünkü çekince uzayacak burası. Böyle yaptım. Şöyle üstten getiriyorum. 1 2 3, hatta bir de 4 yapayım. Sıkı sıkı olsun. 4 defa doluyorum ve ipimi şöyle çekiyorum. Şöyle bir düzelteyim. Evet. Bunu da yani pek bir hoşuma gitmedi. Burası niye böyle oldu? Şöyle çekince buradan tam oldu. Tamam. Evet, şimdi şu ipimi kesebilirim buradan. Şöyle tek tek keseyim. Evet, hadi bunu da şimdi çantamıza takalım. Aynı yere. Şimdi buraya da büzgümü takacağım arkadaşlar. Ben daha önce size denemiştim. Yerleri de belli zaten. Bakın, burası benim orta noktam. Ortadan, öyle değil mi? Buradan şöyle, kamerayı da sallıyorum ama eşit mesafede aralıklarla, ben burada 2, 4, 6, 8, 10, 13 tane şey aralığıyla, ne onun adı? Trabzan aralığıyla takıyorum. Bir alttan bir üstten geçiriyorum.
Yerleri belli zaten, daha önce taktığım için, denediğim için. Ben bunu takıp tamamlayıp geliyorum. Şimdi ben bunu taktım. Şöyle eşit aralıklarla. Sonra bunu tekrar geri takıyorum. Evet, şimdi şöyle bir büzdürelim. İçine tabii ki şey girince, kesesi girince, biraz da dolunca çok çok güzel görünecek. Ama ben çok beğendim. Ay, biraz karıştırdım buraları da. Ben bunu doldurup geliyorum. Bitti. Şöyle sıkıştırayım. Evet arkadaşlar, bitti. Vallahi çok güzel oldu. Ben sonuçtan çok memnunum. Şöyle göstereyim. Gayet güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Bir de arkadaşlar size şunu göstereceğim. Bir dakika, gösteremeyeceğim şimdi. Bir şey yaptım. Onun da videosunu sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Böyle tatlı bir şey gördünüz mü? Bunu da yaptım. Bunun videosunu da sizinle paylaşacağım. Şöyle göstereyim ben tekrardan. Eğer siz de beğendiyseniz beğen tuşuna mutlaka basın ve fikirlerinizi, düşüncelerinizi benimle paylaşın. Yaptığım çalışmaların ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşabilirsiniz. Daha ne yapabilirsiniz? Hype özelliği var. Eğer sizin uygulamanızda Hype özelliği varsa böyle bir destek de verebilirsiniz bana. Ve artık kanalımın üyelik sistemi açıldı. Ufak tefek ayrıcalıklar tanıyor bu üye olan kişilere. Eğer böyle bir destek olmak isterseniz de kanalıma üye olabilirsiniz. Yaptığım çalışmalardan hemen haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. Bir başka çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın.